Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, Türkiye'ye dönene 67 bin euro hediye. Evet, doğru duydunuz. Yalnız Avrupa ülke ülke değişiyor. Yani Almanya aynı değil, İsveç aynı değil, Belçika aynı değil, Danimarka'yla size detaylı haberleri, detaylı rakamları hem ekrana vereceğim değerli izleyiciler hem de sesli olarak duyacaksınız. Onun için lütfen sonuna kadar izleyin, bütün bilgileri alın ve sonunda ya ben anlamadım ama biz de dönmek istiyoruz gelecek sene Şubat ayında, en garanti, en doğru cevabı kaldığın ülkede, kaldığın belediyede git, oradan belediyeden sor. Biz filanca tarihte geri döneceğiz. Bizim hakkımız ne kadar? Yani bu haberle sizleri bilgilendirmek istiyorum değerli izleyiciler. Hakkınız yani yanmasın. Hakkınız var. Ve şimdi aceleden bir bakalım hangi ülkeden ne kadar, kimin ne kadar hakkı var. Değerli izleyiciler, sizden benim ricam, beğenirseniz bir like verin. Abone olmayan arkadaşlar, bana destek olmak istiyorsanız tabii ki abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Avrupa kaçakları gönüllü dönüşe teşvik ederken yerleşik olan ve uyum sağlamayanlara da aynı olanağı tanıdı. Gönüllü olarak Türkiye, Suriye, Bosna, İran ya da Afganistan'a dönenlere kişi başı, bakın, belki iş arkadaşınız vardır Suriyeli, Bosna, İran, Afganistan, onlara da bu haberi bildirebilirsiniz. Bu haberi sizler de paylaşabilirsiniz. Facebook'ta, orada burada, onlar da görmüş olurlar. Kişi başı en az 27 bin, en çok 32 bin euro ödenecek. Aileler 55 bin euro ile 67 bin euro arasında alacak. Türklere paranın yarısı peşin, yarısı döndükten sonra ödenecek. Biraz evvel dediğim gibi detaylı ülkelere geleceğiz değerli izleyiciler. Avrupa ülkeleri özellikle Suriye Savaşı sonrası artan kaçak göçle mücadelede çok farklı bir sisteme geçti. Önce Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka geri dönüş teşvik primini başlattı. Onu İsveç izledi. Şimdi gönüllü olarak geldikleri ülkeye geri dönenlere kişi başı 27 bin ile 32 bin euro arasında, değerli izleyiciler bakın, Danimarka, İsveç 27 bin ile 32 bin euro arasında gönüllü dönüş primi ödenecek. Aile olarak dönüyorlarsa rakam 50 bin euroyu aşacak. Yani bir iki ufak çocuğunuz varsa o zaman 50 binden fazla alacaksınız. Ama biraz evvel dediğim gibi yani İsveç'ten olun, Danimarka'dan olun, gene en doğru bilgiyi, en doğru rakamı gidin kaldığınız belediyeden tekrar oradan sorun değerli izleyiciler. Yasa dışı göçe karşı sıkı politika uygulayan Danimarka, ülkemizde kalmak için boş hayallere kapılmayın diyerek baştan beri kaçaklara hiçbir hak vermiyor. Yani onları sığındırıyor ama hiçbir hak tanımıyor. İlticalar ve oturma izinleri ise oldukça kısıtlı. Gelenler halkın arasına karıştırılmıyor. Geri dönecek Suriyelilere kişi başı en az 27 bin euro teşvik primi verilecek. 4 kişilik bir aile için teşvik 67.400 euro olacak. Yani biraz evvel dediğim gibi anne baba ve 2 ufak çocuğu oldu mu, bakın 67.400 eurodayız. Geri dönen Türkler de teşvik priminin yarısını Danimarka'da, kalanını Türkiye'ye vardıktan bir yıl sonra alacak. Yani sen şimdi Türkiye'ye, İstanbul'a, Adana'ya, nereye artık geri dönüyorsun, hakkının yarısını alıyorsun, öbür yarısını da Türkiye'ye geri dönüş yaptıktan sonra alıyorsun. İsveç gene başka değerli izleyiciler. İsveç 3 taksitte ödüyor. Dedim ya, ülke ülke değişiyor. Kişi başı dönüş primi 32 bin euroya yükseldi İsveç. Bu rakam 1 Ocak 2026'da başlayacak. Yani henüz Aralık'ta geçerli değil. Gelecek senenin Ocak ayında başlıyor. Ve bir önceki rakama göre %3.400 oranında artış demek. Ya bunlar artık bizi istemiyor mu ya? Aile başına dönüş yardımı 55 bin euro olacak. Gene burada bakın, aile gene 50'nin üzerinde. Ülkede oturma izni olanlar da bu dönüş yardımından yararlanacak. Kesin dönüş ödemeleri 3 taksitte olacak. Ödemenin %20'lik ilk taksidi
terk kararından sonra İsveç'te ödenecek. İkinci taksit gidilecek ülkeye ulaşıldığında ödenecek. Yani karar verdikten sonra 120'si oluyor. İkinci taksit gidilecek ülkeye ulaşıldığında ödenecek. Kalan miktar ise dönüş ülkesinde en az 15 ay sonra karşılanacak. Yani orada 15 ay yaşaması gerekiyor. Yasadan 12 Eylül 2024'ten önce oturma izni alan göçmen ve sığınmacılar yararlanacak. Ama biraz evvel duydunuz değerli izleyiciler, oturma izni olanlar da İsveç'ten geri dönüş yapıyorlarsa onlar da bu yeni kuraldan tabii ki yararlanabilir. Gelelim şimdi çok sevdiğimiz Almanya, Avusturya, Hollanda. Merak ediyorsunuz değil mi? Ben de merak ediyordum ve okuyunca biraz ben de şaşırdım. Ülkede kitlesel iadeler tartışılıyor. Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşması gereği Türkiye üzeri gelip de, yani Türkiye'den gelip de ilticaları edilenlerin geri gönderilmesi mümkün. Kaçak gelen Türklere zaten iltica hakkı tanınma oranı %8'in bile altında. Yani Türkiye'den Almanya'da iltica etme veyahut da bu 3 ülkede %8'in altında, yani şansınız o kadar az gelmek isteyenler bunu da inşallah duyarlar. Bakın %8'in altında. Onlar hemen Türkiye'ye iade edilecek. Almanya şu anda ülkeyi gönüllü terk edenlere 1000 euro artı yol parası. Almanya biraz cimri kaldı. Aile başı 5000 euroyu bulabiliyor ancak politikacılar bunun artırılmasını istiyor. Avusturya ve Hollanda'da aynı ödemeleri yapıyor. Politikacılar bunu neden arttırmak istiyor? Çünkü 1000 euro için kim Türkiye'ye geri dönecek ki kardeşim? Adam oraya kadar gelmiş, dünyanın parasını harcamış, bir sürü risklere girmiş. 1000 euro için adam ülkesine geri döner mi? Onun için sen o bini siz yazın kaç yapmaları lazım insanlarımız Türkiye'ye geri dönecek. Çünkü geri döndüğünüz zaman, bu parayı aldığınız zaman Schwarze liste, yani kara listeye giriyorsunuz. Ondan sonra bir daha ömrü billah Avrupa'nın hiçbir ülkesine gidip denemeyin. Çünkü o listedesiniz. Denemeyin. Çünkü geldiniz, şansınız ondan sonra ölüyor. Değerli izleyiciler, sizler bana yazın. Bakın Almanya, Avusturya ve Hollanda 1000 euro. 1000 euroya kim geri dönecek ki? Ama bu konuda biraz evvel gördüğünüz İsveç, Danimarka gerçekten yani düşünülür bir rakam ve oturma izni olanlar da faydalanacaklarmış. Onlar o kadar da alamasa bile ya bence hakkımızı aramamız lazım. Benim nacize düşüncem, onun için kaybedilecek ne var? Hiçbir şey yok. Onun için geri dönecekler zaten geri döneceksiniz. Onun için gidin bir sorun. Bir sormada ne olur ki? Ve sormak, İsviçreliler şöyle söylüyor. Frage kostet nichts, yani sormak bedava diyorlar. Değerli izleyiciler, hiç fazla videomu uzatmak istemiyorum. Teşekkür ederim buraya kadar beni izlediğiniz için. Haberim işinize yaradıysa, beni beğendiyseniz bir like vermeyi unutmayın. Abone olmayan arkadaşlar şimdi tabii ki abone olabilirler. Abone olmak ücretsiz. Ve en sonunda bakın, en mühimi gerçekten sağlık. Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.